Tarih 28 Kasım 2025. Dünyanın gözü şu an Türkiye'nin sessiz bir ilçesinde, İznik'te. Vatikan'ın yeni lideri, tarihin ilk Amerikalı papası 14. Leo, tüm diplomatik teamülleri bir kenara itti. Roma'daki tahtına oturalı henüz aylar olmuşken ilk yurt dışı rotasını ne Washington'a, ne Kudüs'e, ne de Avrupa başkentlerine çevirdi. O, İznik Gölü'nün bulanık sularına bakmaya geldi. Resmi açıklama basit. İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü. Ama tarih bilenler için bu ziyaret basit bir kutlamadan çok daha fazlası. Çünkü Vatikan hafızası 1700 yıldır bu anı bekliyor. Ve daha da önemlisi, bu topraklar yaklaşık 100 yıl önce benzer bir talebi reddeden bir lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlıyor. Vatikan'ın aslanı Leo bugün neden ısrarla İznik'te? 2024 ve 2025 yıllarında gölün dibinde yapılan son keşiflerde ne bulundu? Atatürk zamanında Vatikan'ın hangi isteğine dur demişti? Hazırsanız tarihin tozlu sayfalarını ve gölün karanlık sularını aralıyoruz. Olayın büyüklüğünü anlamak için saati 1700 yıl geriye sarmalıyız. Yıl milattan sonra 325. Roma İmparatorluğu kaos içinde. Hristiyanlık yayılıyor. Ama herkesin kafası karışık. Kimi İsa Tanrı'dır diyor, kimi hayır, o sadece bir insandır. İmparator Konstantin bu kavgayı bitirmek için dünyadaki tüm psikoposları İznik'te, gölün kenarındaki senato sarayında topladı. İşte bugün Papa'nın ziyaret ettiği o batık bazilika büyük ihtimalle o sarayın ta kendisi. Bu toplantı bildiğiniz Hristiyanlığın doğum sahnesiydi. Oylamalar yapıldı, masalar yumruklandı. Sonuçta İznik amenüsü kabul edildi. Ama asıl olay kabul edilmeyenlerdeydi. Muhalif psikopos Arius ve takipçileri aforoz edildi. İsa'nın insan olduğunu anlatan yüzlerce metin, İncil taslağı ve belge sapkın ilan edilerek yasaklandı. İşte komplo teorisyenlerinin yüzyıllardır sorduğu soru şu: o yasaklanan metinler yakıldı mı? Yoksa gölün serin sularına, o sarayın mahzenlerine mi gömüldü? Papa Leo 1700 yıl sonra o sansürlenen gerçeğin peşinde olabilir mi? Şimdi ise tarihi biraz ileri saralım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına. Vatikan'ın İznik ve Ayasofya üzerindeki ilgisi yeni değil. 1930'lu yıllarda o dönem Türkiye'de görev yapan ve Türk dostu olarak bilinen Papa temsilcisi Angelo Roncelli, Vatikan'ın Anadolu'daki Hristiyan mirasına olan ilgisini sıcak tutmaya çalışıyordu. Arşivlerdeki fısıltılara ve dönemin hatıratlarına göre Vatikan çevreleri İznik'te konsil alanlarında araştırma yapma ve Ayasofya'yı yeniden ibadete açma gibi konularda nabız yokluyordu. Hatta bir papanın Ekümenik Konsil'in yıl dönümlerinde bu toprakları ziyaret etme arzusu hep vardı. Ancak karşılarında Mustafa Kemal Atatürk vardı. Genç Cumhuriyet kapitülasyonları kaldırmış, bağımsızlık ilkesini her şeyin önüne koymuştu. Yabancı bir dini otoritenin bu topraklarda misyonerlik veya hak iddia etme faaliyeti olarak algılanabilecek her adımı onun çelik iradesine çarptı. Atatürk dinlere saygılıydı ama devletin egemenliğine gölge düşürecek hiçbir tarihi imtiyaza izin vermedi. Gelelim günümüze. İznik Gölü neden kaynıyor? Biliyorsunuz, Bazilika 2014'te keşfedildi. Ancak asıl bomba 2023-2025 yılları arasında patladı. Kazı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin ve ekibinin titiz çalışmaları suyun altında akıl almaz detayları ortaya çıkardı. Bulgu 1. Aziz Neopitos'un kayıp mezarı. Bazilika'nın 16 yaşında Romalı askerler tarafından öldürülen Aziz Neopitos adına yapıldığı biliniyordu. 2024 sonlarında yapılan su taramalarında
ana nefin altında mühürlü bir mezar odası tespit edildi. Ancak sismik taramalar mezarın etrafında garip bir boşluk olduğunu gösteriyor. Sanki oraya ulaşan gizli bir tünel var. Bulgu 2. Sikkeler ve kehanet. 2025 savaşlarında Bazilika'nın zemininde İmparator Antonius Pius ve Commodus dönemine ait çok özel sikkeler bulundu. Ama asıl ilginç olanı bu sikkelerin kıyamet tasvirleriyle yan yana bulunmasıydı. Bulgu 3. 2025'in yaz aylarında suların aşırı çekilmesiyle Bazilika'nın temelleri açığa çıktı. Hristiyan kilisesinin pagan güneş tanrısı Apollon tapınağının tam üzerinde oturtulduğu artık bir teori değil, kanıtlanmış bir gerçek. Yani Papa 14. Leo şu an dua etmeye geldiği yerde aslında İsa'ya değil, kilisenin altında gizlenmiş olan antik güneş tanrısına, yani pagan köklerine mi bakıyor? Papa'nın programına dikkat edin. İznik'teki bu mistik sualtı ayininden sonra İstanbul'a gelecek. Ama Sultanahmet'te veya katedralde değil, Volkswagen Arena'da dev bir ayin yönetecek. Bir papa, bir konser salonunda. Neden? Komplo teorisyenlerine göre 14. Leo'nun misyonu tek dünya dini denilen projenin lansmanını yapmak. İznik, Hristiyanlığın birleşme noktasıydı. Şimdi 2025'te Hristiyanlık ve modern dünya inançlarının sentezleneceği yer olarak seçildi. Arenadaki o fütüristik atmosfer, lazer ışıkları altındaki ayin, dinin dijitalleşmesi ve yeni nesle pazarlanması mı? Vatikan, İznik'ten aldığı tarihi meşruiyeti İstanbul'daki Arena'da şovuna dönüştürecek. İznik Gölü binlerce yıldır medeniyetleri yuttu, sakladı ve zamanı gelince geri verdi. Burası sadece turistik bir göl değil, burası tarihin ve inançların satranç tahtası. Yani Papa 14. Leo, Amerikan pragmatizmiyle Vatikan'ın 1000 yıllık gizemini birleştiriyor. 1700. yılda İznik'e gelmesi, gölün altındaki mühürlerin hem manevi hem de maddi anlamda açılması demek. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.